2020 yılında 2. Karabağ Savaşı kaybedildikten sonra ülke içinde protestolar yaşandı. Devlet içinde huzursuzluk olduğu paylaşıldı. Bazı üst düzey askerler ve komutanlar görevden alındı. Darbe şüphesiyle ordu üzerinde baskı kuruldu. Ülke içinde mağlubiyetin sorumlusu olarak Paşinyan gösterildi. Eski siyasiler demeçler verdi. O birkaç kez yumuşama sinyali verdi. Türkiye ile iyi ilişkiler istediğini deklare etti. Bu içerikte Karabağ'ın azat edilmesinden itibaren neler yaşandığını ve mevcut duruma değineceğiz. Editör Anlatıyorum bu bölümünde 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra günümüze kadar neler olduğundan bahsedeceğiz. Videoyu beğenip abone olarak güncel gelişmeleri takip edebilir, gündeme ayrıntılarıyla hakim olabilirsiniz. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlayalım. Fatura Paşinyan'a kesildikten sonra Ermenistan içinde bazı karışıklıklar yaşandığını gözlemledik. 20 Haziran 2021'de yapılan baskın seçimde kazanmış olsa bile devlet içinde ve toplum nezdinde sorgulanmaya devam etti. Günümüzde Ermenistan içinde Batı ile yakınlaşma ve Rusya ile tam ittifak arasında bir belirsizlik söz konusu. Masadaki planlardan olan Zengezur koridoru için toplantılar ve girişimler devam ediyor. Paşinyan hükümeti de bu koridorun açılmasında mutabık kaldı. Bir süre Laçin ve Zengezur koridorlarının kurulması süreci sekteye uğramıştı. Bu dönemlerde de çatışma yaşanmayıp süreç stabil olarak ilerlemişti. Ancak eski ve sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Devleti'nin lideri olarak Şahramanyan'ın seçilmesi resmi barış planlarına zarar vermişti. Ek olarak Karabağ'da bulunan Ağdam üzerinden insani yardımların tıkanması süreci de gerginliği bir miktar yükselten unsur oldu. Hatta Azerbaycan Devleti o günlerde Karabağ'da ikamet eden Ermenilere insani yardım ulaştıracağını ve dışarıdan gelenlere de müdahale etmeyeceğini duyurmuştu. Bunun üstüne bölgedeki Ermeni ayrılıkçılar konvoylara zarar vermeye çalıştı. Ermenistan'daki politik tutum belirsizliği 2020 yılına kadar düşük dozajda devam etmesine rağmen 2. Karabağ Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra daha yüksek sesle dillendirildi. O güne kadar Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne yani Rusya'nın güvenlik şemsiyesi altında ilerlemek Ermenistan için hem daha garanti bir yöntemdi hem de daha az maliyetliydi. Batıcılık veya Rusçuluk, siyasi arena bu iki yaklaşım arasında gidip geliyordu. Ayrıca Ermenistan, Sovyetlerden 1991'de ayrıldığı günden günümüze kadar büyük bir ekonomik atılım da gerçekleştiremedi. Ülkenin denize erişiminin olmaması da büyük bir etken. Geniş bir üretim kapasitesi veya sanayi tesislerinin yetersizliği de var. 2. Karabağ Savaşı sırasında Rusya'nın Ermenistan'a yardım etmemesi ve uygun tabirle kurtların önüne atması sonucunda Paşinyan'ın liderliğini yaptığı Batıcı kanat görüşlerini daha net bir şekilde ifade etti. Daha sonrasında Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olacağını resmi olarak beyan etmesiyle birlikte Rusya ile arasındaki mesafe biraz daha açıldı. Çünkü bu hamle Rusya Devlet Başkanı Putin'in hiçbir zaman Ermenistan topraklarına resmi ziyaret yapamayacağı anlamına geliyor. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Putin hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Bu uygulama sadece UCM'ye taraf ülkeler tarafından uygulanmak zorunda. Bir anekdot olarak da Paşinyan'ın eşi gazeteci Hakobyan Kiev'e ziyarette bulundu. Bu görüşmede Ermenistan'dan Ukrayna'ya yapılan insani yardımların koordinasyonu sağlandı. 10 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes sürecinde Ermenistan'dan beklenen Zengezur ve Laçin koridorlarının işlevinin temininde problemler yaşandı. Son antiterör operasyonu da bu durumu tescil etti. Bölgedeki Ermenilere kucaklayıcı bir tavır sergileyeceğini duyuran Azerbaycan yönetimi, ateşkesten sonra bölgeden tahliye olmayan bazı Ermeni ayrılıkçıları ve sözde Karabağ Cumhuriyeti siyasi kadrolarının provokasyonlarına izin vermeyerek operasyon başlattı. Azerbaycan 19 Eylül tarihinde şimşek hızıyla gerçekleştirdiği bir askeri operasyon sayesinde Karabağ üzerinde tam hakimiyet elde etmiş ve Karabağ Ermenilerinin yaklaşık 30 yıl devam eden ayrılıkçılığını bitirmişti. Sözde Dağlık Karabağ yönetiminin eski başkanı ve 2020 yılında Gence ve Berde şehirlerine düzenlenen roket saldırılarının sorumlularından biri olan Arayik Harutyan tutuklanarak Bakü'ye getirilmişti. Bu olayı örnek olarak gösterebiliriz. Karabağ Ermenilerine Azerbaycan kimliği ve pasaportu verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca hasar alan altyapı tesislerinin, konutların ve iş yerlerinin Azerbaycan tarafından yeniden imar edileceği garantisi de verildi. 1992'den son güne kadar Azerbaycan, Karabağ'ın azat edilmesi için her fırsatı değerlendirmeye çalıştı, başarı 2020'de geldi. Enerjideki hamle kabiliyeti ve çeşitli diplomatik girişimlerle 2. Karabağ Savaşı döneminde dünya kamuoyunun tüm odağının bölgeye yönelmesine fırsat tanımadan hızlı ve başarılı bir harekat gerçekleştirerek Karabağ'ın azat olmasını sağladı. İmzalanan ateşkesten sonra da bölgeyi entegre etmek için çalışmayı sürdürdü.
İşgal döneminde Ermenistan'dan tedarik edilen Karabağ bölgesinin elektriği çalışmalar sonucunda Azerbaycan'dan sağlanmaya başladı. Ülkedeki politik farklılıkları değerlendirelim. ABD ve Ermenistan arasındaki yakınlaşma Karabağ'ın geri alınmasından sonra hızlandı. Karabağ'ın kurtuluşundan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Azerbaycan ilişkileri açısından bazı önemli gelişmeler yaşandı. Öncelikle 27 Kasım'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ile telefonda görüşerek ilişkileri normalleştirmek adına bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu yardımcısı James O'Brien'in Senato Dışı İlişkiler Komitesi'nde Azerbaycan'ı eleştiren bir konuşması vardı. Bu, tansiyonu bir miktar yükseltmişti. Ek olarak 16 Kasım'da ABD Senatosu'nun Azerbaycan'a yapılan askeri yardımın kesilmesi yönünde aldığı karar, ABD ile Azerbaycan arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olmuştu. Azerbaycan, Kasım ayında yapılması planlanan Üçlü Dışişleri Bakanları görüşmesine katılmama ve ilişkileri askıya alma kararı almıştı. ABD'li yetkililerin Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyaretlerin gerçekleştirilmemesi kararı da alınmıştı. Ancak Blinken, Aliyev'le yaptığı telefon görüşmesinde durumu düzeltmeye çalıştı. Blinken, Dışişleri Bakan Yardımcısı O'Brien'in Aralık ayında Bakü'ye gelmesine izin verilmesi için izin istedi. Aliyev de Azerbaycan'ın üst düzey yetkililerinin ABD'ye ziyaretlerine ilişkin uygulanan haksız yasağın kaldırılması koşuluyla bu talebi onayladı. Yardımcı O'Brien görüşmede şu sözlerle Azerbaycan'ın önemine dikkat çekmişti ve ilişkileri yumuşatma amacında olduğunu göstermişti. Orta Asya'dan gelen malların Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacağı bir ticaret yolunun bu yol üzerindeki tüm ülkeler için önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Böylece ABD'nin de Orta Asya'ya açılması planlanan yeni orta koridora sıcak baktığını anlayabiliriz. 6 Aralık'ta James O'Brien, Azerbaycan'ı ziyaret ederek Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. O'Brien, ziyareti sırasında ABD'nin Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının dünya pazarlarına sunulmasındaki rolüne de dikkat çekti. Görüşmeleri bittikten sonra X hesabında Mirzoyan ve Bayramov'u Washington'a davet eden bir paylaşım yaptı. Aynı tarihlerde Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan da Washington'daydı. Bu görüşmede Pentagon'da Rusya, Avrasya ve Ukrayna'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Cooper'la işbirliği hakkında bir görüşme yaptı. İsrail'in de Azerbaycan'a verdiği destekle beraber Asala içinde tekrar hareketlenmeler yaşandı. 3 Ekim ve 15 Kasım'da Erivan'daki Mordeçai Hanavi Sinagogu'na saldırı yapıldı. Üstlenen örgüt kendisine Asala Young adını veriyor. Bu ismi Asala Gençlik Yapılanması olarak da isimlendirebiliriz. Telegram'da Ermenice ve İngilizce olarak saldırının manifestosunu ve geleceğe dair yeni tehditleri de barındıran mesajlar yayınladılar. Yayınladıkları metne göre bu hafta gerçekleşen saldırı Gazze'de yaşananlara tepki olarak yapıldı ve örgüt operasyonlarına Aksa Tufanı operasyonundan 4 gün önce başladı. Bildiride Filistin'deki direniş hareketlerine destek verdikleri de yer aldı. İsrail'in Ermenistan Büyükelçisi Lyon, Ermenistan hükümetini saldırının faillerinin en hızlı şekilde adalete teslim edilmesi için üstlerine düşeni yapmasına davet etti. Editör yorumuyla devam edelim. Ülkedeki Rusçu görüşü törpülemek isteyen Paşinyan, Batı ve ABD ile daha yüksek seviyede ilişkiler tesis etmek istiyor. ABD ile yapılan ortak tatbikat ve AB ile açılan fasıllar bu durumu teyit eder nitelikte. Bu hamleyle Ermenistan Rusya'ya mesaj veriyor. Ben artık seninle değilim. Aramızda Katolik nikahı yok. Ölene kadar seninle olmak zorunda değilim. Ancak ABD, Karabağ'da yapılan gayrimeşru seçimi de tanımayacağını duyurmuştu. Bu sebepten dolayı da kesin bir ittifaktan söz etmek pek mümkün değil. Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan, ABD ve Batı ile temasa geçebilmek için Türkiye ile ilişkiler kurmaya muhtaç. Çünkü Türkiye'nin konumu sebebiyle dünya ile karadan entegrasyonu ancak bu şekilde sağlayabilir. ABD ile yapılan Eagle Partner 2023 tatbikatının olduğu gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması da bu durumu teyit ediyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden uzaklaşarak Batı ile entegre bir gelecek sinyali veriyor. Yumuşak güç olarak da Ukrayna krizini değerlendiriyorlar. Taraflar Rusya'nın arabuluculuğu olmaksızın 4 kez bir araya gelmişti. Bunu göz ardı etmemekte de fayda var. Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın Kiev'i ziyaret etmesi Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı. Rusya, Ermenistan'ın Ukrayna yönelik olumlu tavrı sebebiyle Karabağ konusunda Ermenistan'ın karşısında bir pozisyon alıyor. Roma statüsünün onaylanacağı mesajı da Rusya'ya açıktan bir meydan okuma olarak görülmeli. Ayrıca Erivan ve Ankara arasında tarifeli uçak seferleri de başladı. Diplomatik temsilci ataması da yapıldı. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.
2020 yılında 2. Karabağ Savaşı kaybedildikten sonra ülke içinde protestolar yaşandı. Devlet içinde huzursuzluk olduğu paylaşıldı. Bazı üst düzey askerler ve komutanlar görevden alındı.